Efendim merhabalar. Bugün İz Düşüm'de Tin suresini anlamaya çalışacağız birlikte. Bu surede Duha suresi gibi bir vav yemini ile başlıyor. Allah incire, zeytine, Sina dağına ve güvenli beldenin üzerine yemin ediyor. Duha suresinden de hatırlayacağınız gibi Allah bir şeyin üzerine yemin ediyorsa elbette burada bizim için vurgulamak istediği, dikkatlerimizi çekmek istediği, kendisinin farklı manada önem verdiği bir hususun olması gerekiyor. Burada da alimler bahsedilen İncir, zeytin ve Sina Dağı ya da güvenli beldeden ziyade aslında bu coğrafyalarda, onların işaret ettiği coğrafyalarda ortaya çıkan peygamberlere Allah'ın bizzat yemin ettiğini ifade ediyorlar. İncir ve zeytin yeşerdiği coğrafya, yaygın olduğu coğrafya sebebiyle Hz. İsa'ya, Sina Dağı malum Tevrat'ın da orada indiği kabul ediliyor. Hz. Musa'ya, güvenli beldede Kureyş suresinde de ifade edileceği gibi Mekke'yi işaret ediyor ve dolayısıyla o da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla Allahü Teala aslında 3 büyük peygamberinin üzerine bu surenin başında yemin ediyor ve bizlere onların ne kadar önemli olduğunu ifade etmiş oluyor. İnsanın özelliği anlatılıyor ve insanın aslında âlâ-i illiğine, yani en güzel formda yaratılan bir varlık olduğu, en güzel kabiliyetlerle donatıldığı, bu yeryüzünün halifesi olduğu, hatta yeryüzünün hem çekirdeği hem meyvesi olduğu ifade edilirken bu insanın doğru yolda olmazsa, salih amelleri işlemezse maalesef esfel-i safiliğine düşürüleceği ifade ediliyor. Ne oluyor da bir insan aynı materyal, aynı malzeme hem âlâ-i illiğine gidebilecek bir halde olabilirken hem de esfel-i safiline Allah muhafaza düşebilecek bir hale geliyor. İşte kendisinde olan aslında kabiliyetleri, yetenekleri, özellikleri iyiye ya da kötüye yormak, iyi niyetlerle ya da kötü niyetlerle kullanmak, doğru dozlarda ya da yanlış dozlarda kullanmak şeklinde insan bu maalesef imtihana tabi tutulmuş oluyor. Mevlana Hazretlerine dediği gibi melekleri bile özendirebilecek ya da şeytanlara bile yuh dedirtebilecek bir hale gelebiliyor. İnsanda bu özellikler genellikle 3 noktada, kabiliyetleri ve yetenekleri 3 noktada zikrediliyor. Kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliye şeklinde. Bunların hiçbirisi de, bu özelliklerin hiçbirisi de kötü değil. Hepsi tam tersine insan olmamızın bir ortak özelliği ve hepsi de hayatımızda bize mutluluk verici, bize huzur verici ve işimize yarayacak şeklinde, özellikle de kulluk söz konusu olduğunda bunları çok rahatlıkla kullanabilmemiz mümkün. Elbette ki onları sırat-ı müstakim üzere ve doğru dozlarda kullandığımız takdirde. Evet, kuvve-i şehevi eğer bizi haz odaklı bir insan yapmıyorsa, sadece kendimizi arzu ve isteklerimizin peşinde, nefsimizin arzu isteklerinin peşinde koşturmuyorsa, tam tersine bizi helal dairede bırakabiliyorsa bizi çok rahatlıkla iffet dairesine götürebilir. Hatta bu noktada bize kulluk nezdinde makamımızı bile artırabilecek bir hale gelebilir. Yine aynı şekilde kuvve-i gadabiye. Öfke olmasa, öfke çok faydalı bir duygu değil mi? Adaletsizlikler karşısında hayır diyemezdik. Kendimize yapılan haksızlıklara dur diyemezdik. Ama bu öfke duygusunu, kuvve-i gadabiyeyi haksızlık karşısında bir adalet timsali olarak da kullanabilmemiz mümkün. Ya da tam tersine maalesef insanlara haksızlık yapabilmek için, adaletsiz olabilmek için kullanmamız da mümkün. Yine kuvve-i akliyeyi de çok güzel Allah'ı anlamak, Allah'ı farklı sanatlarıyla keşfetmek, marifetullahımızı artırmak adına da kullanabilmemiz, hikmet arayışında olabilmemiz, Allah'ın Hakim isminin bir tecellisini ortaya çıkarabilmek adına kullanabilmemiz söz konusuyken onu kendi aklımıza güveneceğimiz, kendi aklımızın esiri olabileceğimiz, sebeplerin esiri olabileceğimiz bir hale getirebilmemiz de söz konusu. İşte bu dengeyi tutturamadığında insan maalesef işte kötü huy vesaire diyebiliyoruz bazen. Halbuki hiçbir huy kötü değildir. Sadece bizim onu kullanma biçimimize göre kötülük ve iyiliği değişir. İşte insan eğer doğru yolda olmazsa, sırat-ı müstakim üzere olmazsa, bu melekelerinin, yetilerinin farkında olup onları nerede kullanacağını, hangi hedefe kitleneceğini bilemezse, bu noktada kendisini heder etmeyecek şekilde hareket edemezse ne yazık ki esfel-i safiline düşüyor. Nasıl esfel-i safiline düşüyor? Çünkü hesap gününü unutuyor, hakimler hakimini unutmuş oluyor. Surenin sonunda da ifade edildiği gibi Allah bizi unutanlardan etmesin inşallah.